Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi örgülerinize çok yakışacak muhteşem bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar elimde bu şekilde hemen renk kodumuzu gösterelim. Alize Süperlana tığ ipim var. Şöyle renk kodunu merak eden olursa rengimiz ise arkadaşlar hemen 463 rengimiz. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanıyorum. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen modelimizin anlatımına geçelim. Modelimiz arkadaşlar 7 ve 7'nin katları zincir üzerine kuruluyor. Ne yaparsak yapalım 7 7 7 olarak modelinizi ayarlamak için zincirler çekebilirsiniz. Hemen şöyle başlıyorum. Ben küçük bir örnek üzerinde anlatacağım sizlere. 1 2 3 4 5 6 7 bir model. Tekrar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir model. Şöyle hemen bir tane daha ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir model. Evet, zemini bu şekilde zincir çekerek ayarlayabiliriz. 7 ve 7'nin katları zincirden sonra şöyle hemen elimi tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdan ikili trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. İkili trabzan. Zemin kısmını bu şekilde ayarlıyorum. Sizler bu modelden ne yapacaksanız ona göre lastik hazırlayın arkadaşlar. Yeleklerde dilerseniz lastik üzerine kurabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde trabzan üzerine kurabilirsiniz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Model için zeminimi hazırlıyorum. Evet, trabzanlarımı yapıp sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Burada 1 2 3 zincir çektik. Kenar kısma batmıyorum. Hemen ikinci bir diğer kısma battım. 2 zincirim ile birlikte sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım buraya. Kenardaki zincirim ile birlikte 2, 4, 6, 7. Şimdi buraya 15 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen 15 tane zincirimden sonra şöyle bir genişlettim. Burada hemen dipteki kısma geliyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Hemen şu kısma geliyoruz. Buradaki hemen ilmeğimi alıyorum. Buradan bu şekilde çıkardım. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Bu yapmış olduğumuz zincirin içine yarım trabzanlar dolduruyoruz. Şöyle 1 başına doladım. 2 yarım trabzan, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20 tane bu şekilde yarım trabzan yaptım. Tekrar hemen şu kısma da giriyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma giriyorum. İkili trabzan. 1. Sıradaki trabzanıma 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanımdan sonra yine 15 tane zincir çekip aynı şekilde bu şekilde bir yuvarlak oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle ilmeğimi biraz gevşek bıraktım. Hemen bu kısma girdim. Buradan ilmeğimi aldım, çektim bu tarafa. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Yine 20 tane yarım trabzan. 1, 2, hemen şu şekilde geliyorum arkadaşlar. Evet, hemen içini doldurdum. Kamera arkası arkadaşlar. Yine 7 tane trabzan bu şekilde tekrar ederek bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ben tekrar diğer örneklerimi de şu kısma kadar 7 tane trabzan yapıp bir tanesini daha yapacağım. Burada modelimi, sonra ikinci sırasına geçelim. Evet, son örneğimi de yaptım hemen arkadaşlar. 3 örnek üzerinde gösteriyorum sizlere. Tığımın başına ipimi aldım. Yine sıradaki kenar trabzanı olarak ayarlıyorum. 7 tane trabzanımı, buradan itibaren 7 tane daha trabzan yapıyorum kenar kısma. Tekrar sıradaki trabzanıma battım. 2, 4, 6, 7 tane trabzan toplamda yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Modelimin ikinci sırasına geçtim. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor tamamı. Hemen burada devam ediyorum. Burada kenar kısma batmıyorum. Buraya batarsam ilmek artırmış oluyorum. 7 tane trabzan sayıyorum zincirim ile birlikte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'yi hemen modelimin kenar kısmına battım. Şimdi diğer 7'yi ise hemen şöyle buradaki yapmış olduğum örneğimi bu şekilde çevirdim. Elim ile tuttum. Hemen ortasından bir tane batıyorum. 1. Tekrar yanına hemen 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yanına 7. Diğer 7'liyi de hemen şu kısımdan başlıyoruz. 1, 2, devam ediyorum hemen yanındakine. 3, 4, 5, 6, 7. 7. hemen modelimizin kenar kısmı oluyor. Burada artırma, eksiltme yapmayalım. Belli arkadaşlar, batacağımız yerler. Birini buraya, diğer örneğin yapmış olduğumuz trabzanına ise şuradan başlıyoruz. Bu şekilde ayarlarsanız artırma, eksiltme yapmış olmazsınız. Yine tekrar buradan devam ediyorum. Sıra sonuna geliyorum artık şu kısma kadar. Evet, hemen şöyle trabzanlarımı yaptım. En son kenar kısma geldim. Hemen trabzanlarıma bir sayayım. 2, 4, 6 zincir üzerine de batmamız gerekiyor burada arkadaşlar. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. 1, 2, 3 zincirimizi çektik, geriye döndük. Şimdi model üzerine nasıl denk gelecek? Aslında modelimizin tamamı bu değil arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğumuz
yuvarlaklara yine bir şekil vereceğiz. Yapmış olduğumuz bu dairelere şekil vereceğiz. Şimdi burada yine kenar kısma batmıyorum. Modelimi ikinci kez kuruyorum. Modelimiz dediğim üzere 2 sıradan oluşuyor. Birinci sıramızda bu yapmış olduğumuz yuvarlak kısımlarını yapıyoruz. Sonra arka yüzden düz trabzan yapıyoruz. Yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle hemen ne yaptım? Burada 7 tane trabzan sayıyorum. Zincirim ile birlikte zincirimizi sayalım. 2, 4, 6, 7.'yi hemen model üzerine denk gelecek şekilde yapıyoruz. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimi çektim. Hemen yine bu kısımdan aynı bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Buranın içine 20 tane yarım trabzan dolduruyoruz. 1, 2 hemen yapıp geliyorum. Evet, hemen 20 tane doldurdum. Hemen bu kısma da 21. sık iğnemizi yapıyoruz. Diğer yine 7 tane trabzanımızı yapıp bu kısma geldiğimizde yine modelimizi kuruyoruz. Bir arka sırasında da bir sıra arka sırada trabzan geçiyoruz. Evet, modelimizin bitimine kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra büyük parçamın üzerinde göstereceğim o bölümü yapacağımız işlem var. Evet, hemen şöyle büyük yapmış olduğum parçanın üzerinde yine buradan başladım. Aynı bu yapmış olduğum parça gibi ilerledim. 2 sıradan yaptığım bir model. Burada arkadaşlar bu yapmış olduğumuz halkalar diyelim. Bunları birbirinin içinden geçirerek güzel bir model oluşturuyoruz. Hemen şu ikinci kısımdan giriyorum. Şöyle pardon. Şöyle daha detaylı göstereyim. Hemen şunu alıyoruz. Bunun içinden çıkardım. Elimizle de yapabiliriz bunu. Tığ yardımı ile de yapabiliriz. Bunu alıyorum. İçinden çıkartıyorum. Şöyle çekiyorum. Tekrar bu şekilde devam ediyoruz. En zevkli bölümü arkadaşlar. Çekiyorum. Diğerini bir diğerinin içinden, bir üsttekini alttakinin içinden çıkartıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor bu kısma. Tekrar yine alt sıradan da aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde ördükten sonra bunu yapması çok da kolay olacaktır. Yine tekrar devam ediyorum. Bir üsttekini diğerinin içinden çıkartıyorum. Şöyle bir çekiyorum. Tekrar bir üsttekini alttakinin içinden çıkardım. Bu şekilde devam ederek şekil veriyoruz. Bir üst sırada şekil verdikten sonra son kapanışı yapıyoruz. Üzerlerden birer tane 7. trabzanımızda batıyoruz. Evet, hemen tekrar yine bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir üsttekini alttakinin içinden çıkartıyorum. Bir üsttekini alttakinin içinden çıkartıyorum. İnşallah anlaşılmayacak bir şey yoktur arkadaşlar. Ben diğer sıraları da tamamlayıp bir üst sırayı bu modelin üzerinde göstereceğim. Evet, hemen tamamladım. Bu şekilde tamamladım. Burada bir üst sırada şöyle 1, 2, 3 zincir, yani modelimizi artık bittiği zaman yapacağımız işlem bu. 3 zincir çekip tığımın başına ipimi aldım. Burada bir atladım. İkinciye 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 7 tane trabzan. 7.'yi yaptığımızda hemen şuradan arkadaşlar 7.'yi şöyle de yapabiliriz. Bir tane buradan ikili trabzan olduğunda bunu ortalayıp bir üst kısmından hemen şu şekilde sabitleyip diğer 7 trabzana geçebiliriz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar modelime geliyorum. Buradaki en son yapmış olduğumuz kısmı şöyle üst kısmından ortalıyorum, saymadan sabitledim. Evet, bu şekilde de bitiş kısmını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaparak bitiş kısmını ayarlayabilirsiniz. Evet, hemen ben şu kısma kadar gelip tamamlayacağım arkadaşlar. Bu modelde neler yapabiliriz, biraz onu konuşalım. Evet, son sıramı hemen yaptım arkadaşlar. Bu üzerini kapatma işlemini yaptım. Modelimizin tamamı bitmişi bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu modelde neler yapabiliriz? Bu modeli ben daha çok çanta olarak kullanabilirsiniz. Yani çanta örgülerinde kullanabilirsiniz. Tabii ki çanta örgülerine yakışacak iplerle, bu ip ile çanta olmaz arkadaşlar. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebe yünlerinden bebek battaniyeleri. Bu şekilde bu ipi kullanarak tığ işi yelekler yapabilirsiniz. Etol şallar, kışlık şallar yapabilirsiniz. Bu şekilde bu ipi kullanarak tunikler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanına yakışacak güzel bir model diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.